Okay everyone, welcome again. In this video we are going to continue with the table, okay? So the task one, how to write the table, okay, or grid. So now the standards, okay, again you will understand the chart first, just go over it quickly and study. Then you will write the introduction paragraph, you will rephrase the explanation of the table, then you will write the overall in the first paragraph, then you will go to body paragraphs, okay? Here you will write upward trends in the first body and then downward trends in the second body, or you will compare and contrast big changes in the first body and the small changes in the second body, or you can make your own style. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Bu videomuzda arkadaşlar ne anlatıyoruz? Ielts Akademik Task Writing 1'ın tablo yazımını anlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle hemen yine başlamadan bir tabloyu çalışacağız. Sonra giriş paragrafımıza introduction yazıyoruz. Ne olacaktı burada? Rephrase yapıyoruz arkadaşlar. Rephrase yani kelimeleri değiştirerekten bir daha yazıyoruz ve sonrasında overall'umuzu ekliyoruz. Sonrasında body paragraflarımıza geçtik. Yukarı yönlü eğilimleri bir paragrafta, aşağı yönlü olanları diğer paragrafta yazabiliriz. Ya da karşılaştırıyoruz. Büyük değişimler birinci body'de, küçük değişimler de ikinci body'de şeklinde ya da hiç değişim yoksa ikinci body'de şeklinde yazacağız. Ya da kendi yöntemimizi oluşturabiliriz. Okay, so let's start. Now we have the graph here, the table, okay, and the explanation here. The table below shows the monthly expenditure of an average Australian family in 1991 and 2001, okay. And here's the table when we look. Let's go over it quickly. So the food increased, electricity and water increased, housing increased, other goods and services increased, and in total there's an increase, okay. And there's a decrease for clothing and the transport. Now, so we see 1, 2, 3, 4 items increased, okay, and a 2 decreased, and overall there's an increase again. Now, when we go to paraphrasing, okay, so instead of table we can use grid, table, chart. Instead of show, I showed earlier again, we can use indicate, we can use illustrate, display, demonstrate, or give information about. Then for monthly expenditure of an average Australian family, I used monthly spending patterns of a standard Australian household. And pay attention. So this is past tense. You see 1991 and 2001. So you must use past tense when you are structuring your essay in the body paragraphs when you are giving the information, okay? So you will use increased, okay? Rose, all right, went up, or decreased, declined, went down. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? Tabloya bakalım hemen arkadaşlar. Burada ne var? Food artmış arkadaşlar, elektrik artmış, elektrik ve su harcamaları, ev artmış arkadaşlar, diğer mallar ve servisler, hizmetler artmış. Genelde bir artış var. Bununla birlikte transport ve clothing'de ise bir azalma var arkadaşlar. Miktarlarını hemen yanına yazıyorum bakın. Yani ben istersem şunu diyebilirim. Niye yaptım bunu? 155'ten 160'a çıktı diyebilirim. Veya başlangıçta 155'ti. 5 sonra artı da diyebilirim. Bu size kalmış. Okay, so now again, food increased by 5 Australian dollars and electricity and water increased by 45. Now housing increased by 5, which is same as the first one, okay. And then other goods and services increased by $20. Overall $40 increase. And there are declines. So the clothing declined $10 from 30 to 20, and the transport declined from 70 to 45. Okay, this is very easy. We saw. Now when you are writing overall, we will give the main information. So overall, in total, the monthly expenditures increased for me slightly, I would say. Okay. Evet arkadaşlar, bakıyoruz şimdi overall yazmak için de ne yapacağız? Gıda artmış arkadaşlar, $5. Aynı şekilde bakın, housing'de $5 artmış. Elektrik ve suda arkadaşlar $45 bir artış var en fazla bunda. İlk body'me mesela ilk başlara bunu koyabilirim. O yüzden çünkü en yüksek artış bu. Sonrasında diğer hizmetler ve mallar diyor, bunlarda bir $20 artış var. Yani ikinci fazla artış bu baktığımızda. Ondan sonrasında arkadaşlar azalmalarımız var. Bakın neymiş bu? İşte 30'dan 20'ye inen ve 70'ten 45'e inen transport ve clothing var arkadaşlar. Bunları da ne yapacağız? İkinci body paragrafımızda verebiliriz. So let's start writing the introduction. For the active sentence, I would say the table illustrates the information about the monthly spending patterns of a standard Australian household. Instead of average, I use standard. Expenditure, I use spending patterns.
Instead of family, I use household. In 1991 and 2001, overall, Australian family spending increased slightly in the given time period. Okay, so this is the overall. No numbers here. Okay, no numbers yet. Alright, just wait, no rush. Evet arkadaşlar, aktif cümlemizi nasıl yazdık? Bakın hemen rephrase'imizi yaptık. Tablo gösteriyor dedik arkadaşlar. Neyi gösteriyor? Aylık harcamayı gösteriyor. Standart Avustralya'daki bir evin, işte ev halkının aylık harcamasını 91 ve 2001'de. Overall'a ne yapıyorduk? Rakam yazmıyorduk ama ne diyoruz? Totale baktığımızda arkadaşlar Avustralyalıların harcamaları az bir ölçüde artmıştır diyoruz. Pasifini yaptığımızda neydi arkadaşlar? Pasif object, be verb 3 ve by ve artı yapan en sona geliyordu. Yani şu şöyle yapıldığı anlamında. Bunu verdik arkadaşlar. Ne oldu? The information about monthly spending patterns of a standard Australian household in 1991-2001. So the information is illustrated in the table. That's it. Bunu bu şekilde verdik arkadaşlar. Overall'umuzda ne? Rakam vermiyorduk. Sadece diyoruz ki genel olaraktan baktığımızda aslında Avustralyalı ailelerin harcamaları ne oldu? Az bir ölçüde verilen dönemde arttı. Okay, so for passive sentence, how do you make it? Now you have the object, be verb 3 structure. Here your object is all the way here actually, because this is the information, sorry. Information about monthly spending patterns of a standard Australian household in 1991 and 2001 is illustrated in the table. Overall, Australian families spending increase slightly in the given time period. That's it. Okay. Now let's start writing. Okay. So initially, to begin with, to start with, okay, in general, the monthly expenditure per household increased from 675 to 715 Australian dollar from 1991 to 2001. You see 675, 715. The biggest rise was seen in utilities. You see the top numbers come first, you know. So the biggest rise was seen in utilities such as electricity and water, and figure went from 75 to 120. When you are writing this, I should be able to draw, okay? Don't forget. Then, while the money spent on goods and services was 250 in 1991, this figure also increased by $20 in the next decade, meaning that it went to 270. Now, as for food and housing, it means that when we come to food and housing, when we want to talk about food and housing expenditures, see, there's similar amount of rise, which was only 5 more Australian dollars. So you see, they only spent extra $5 in the next 10 years, okay? Now, but how am I going to draw this? I don't know the numbers yet, so I have to give the numbers again. Okay, how do I do it? So I said their cost was 155 for the former and 95 for the latter in 1991. What is former, what is latter? I will explain in a bit, okay? Now, on the contrary, Australians paid less money for transport and clothing in 2001. The transport cost was 70 Australian dollars in 1991, whereas this figure went down to 45 in the following 10 years. Similarly, their monthly clothing expenditure declined by $10 and fell to 20, so meaning that this is from 20 to 10 here, plus it's 30, right? So, now when we come to former and latter, okay, so the former means, now you are writing sentences, and in one sentence you are talking about two things, all right, as I do here. Now, food and housing expenditures. So the first thing you talk about here, instead of writing them again like food, housing, food, housing, food, housing, instead of repetition, for the first one I use former, for the second one I use latter, okay, this is what I do. So again, when we say for the former it was 155, that means that food was 155. For the latter it was 95, so the latter was housing, okay, so the housing was here 95, they increased by $5, so they came to 100 and 160, okay, that's all. So that's it, the body is finished. Evet arkadaşlar, bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi initially, firstly, to start with ne yapıyoruz? Çeşitlendirebiliyoruz arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda aylık harcamalarımız ev başına diyoruz arkadaşlar. Ne olmuş?
artmış. Nereden arkadaşlar? 675'ten 715'e arttı. Bu kadar, bakın çok basit cümle kuruyorsunuz. 91'den 2001 yılına. En büyük artış, bakın sıralamaya göre veriyoruz diyoruz hep. En büyük artış nerede? Faturalarda görüldü diyoruz. Elektrik ve su faturasında. Ve burada da rakam diyoruz 75'ten 120'ye çıktı. Ondan sonrasında arkadaşlar diyoruz ki bu diğer mallara ve hizmetlere harcanan para da 250 iken bu da diyoruz arkadaşlar $20 arttı. Bakın by. Bu nasıl verdim arkadaşlar? Increase to demiyorum. Increase by demek şu oranda, şu miktarda arttı demek. Bunu da verdim arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki sonra devam ediyoruz. As for food and housing. So food and housing arkadaşlar neydi? 5 arttı, bakın burada görüyoruz. 155'ten 160'a. Burada da 95'ten 100'e çıktı. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? 5 arttı diyoruz ama şimdi 5 arttı da neydi bunlar? Nasıl çizeceğim 5 artışı? Yani nasıl rakamları verebilirim? Şimdi diyorum ki arkadaşlar bakın onların diyorum maliyeti 155 ve 95'ti. 155 former için, 95'te letter için. Ne demek bu former letter arkadaşlar? Şimdi ondan hemen bahsedelim. Bakın arkadaşlar former letter şu. Bir önceki cümlede iki tane şeyden bahsettiğinizde bir sonraki cümlede arkadaşlar bunları tekrar verirken bir daha bunların isimlerini kullanmanıza gerek yok. Burada bakın food ve housing dedim ya. Food birincisi, housing bunun ikincisi. O zaman food arkadaşlar former, housing ise letter oluyor. Buna göre dikkat edin arkadaşlar. O zaman ne oldu bakın? 155 former yani 155 foodmuş. 95'te letter dedik. O da arkadaşlar neymiş? Housing'miş. Bunun aksine diyoruz arkadaşlar. Geldik. Devam ediyoruz. Avustralyalılar diyoruz. Daha az para harcadı. Transport ve clothing. Yani azalmaları veriyorum arkadaşlar burada da baktığımızda. Ne oluyor? Transport costu 70'ti. 45'e indi diyorum arkadaşlar. Benzer şekilde de aylık diyorum elbise harcamaları da arkadaşlar $10 oranında ne yapmış? Azalmış ve 20'ye düşmüş. Yani 20'ye düştüyse 10 azalıp demek ki bu da arkadaşlar neymiş? Başlangıçta 30'muş. That's it. Bu kadar kolay. So now again, as I told you, vary your structures, vary your vocabulary. So instead of using first, I use initially. Okay, similarly, likewise, instead of from, to, I use between and. Okay, spent on. Okay, and I use paid for. You see, so for, you see, talking about the same things as reference, I use former and latter. Okay, I use likewise, also, as for. And then here I use on the contrary, however, whereas, similarly. You see, I don't say likewise, likewise. I say similarly. I say likewise. I say while. I say whereas. I say however. I say on the contrary in the next, paragraph or next sentence. So vary them, okay? Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Kelimeleri çeşitlendirelim dedik ya. Verdik zaten bu kelimeleri size. Ne yapıyorsunuz? Çeşitlendiriyorsunuz. Yani first yazmak yerine initially kullanabilirsiniz. İşte and yerine benzer şekilde anlamında likewise'ı. Likewise'ı bir defa kullanırsam, bir daha kullanmak istiyorsam onun yerine arkadaşlar similarly'yi kullanabiliyorum. Bunlar hep eşit anlamda. Kullanım noktalarına arkadaşlar dikkat edin. Bakın nasıl kullandığıma cümle içinde dikkat edin lütfen. Ve ne var arkadaşlar? Bakın also kullanıyoruz. As for kullanıyoruz. İşte gıdaya ve eve geldiğimizde anlamında bakın bunları kullandık. Sonra bir daha tekrar kelime yazmaktansa formal letter'ı kullandık arkadaşlar. Değil mi? Bakın on the contrary kullandık. Aksine anlamında işte whereas'leri kullandık. Similarly kullandık. Fiilleri değiştirdik. Spent on kullandık. Buraya geldik. Paid for kullandık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çeşitlendiriyoruz. Okay. Now you can stop the video here and go through everything. This is the active sentence, okay, for introduction. And this is the rest, two body paragraphs. We have 181 words. This is very good, more than enough, okay. And now, this is the passive sentence, okay. So you can stop the video here and you can go over again or you can write down if you want to. These are all written by me, okay. So don't try to look them up in the internet. I don't think you will find it. If you find the same thing, that means they stole from me. And if you let me know, I will be very happy. Okay. And thank you for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel. And I hope to see you in the next videos. Please hit the like button as well. And stay tuned because now the more videos are coming for bar chart, for line graph, for map, for diagram. Then we will go to essay writings, different types of essays. And then we'll go to reading, listening, speaking, all separately. Then we will go to TOEFL. And then general English as well.
And if you want more lessons about different topics, you can write to me and then I will just do these lessons for you. See you again and I wish you success. Evet arkadaşlar, durdurup arkadaşlar burada ne yapabilirsiniz videoyu? Siz de istiyorsanız kendiniz yazabilirsiniz arkadaşlar bunları. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sırasıyla bar chart, line graph, haritalar, ondan sonrasında diyagram geliyor. Onun peşine arkadaşlar essaylerimiz geliyor. Kompozisyon yazma. Ondan sonrasında okuma, dinleme, konuşma ayrı ayrı arkadaşlar videolarımızı yapacağız. Oradan TOEFL'a geçeceğiz. Oradan genel İngilizceye geçeceğiz arkadaşlar. Bu süreçte istediğiniz özel bir ders olursa söylerseniz sizin için yapmaktan mutluluk duyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.